Merhaba sevgili takipçilerim. 5 nolu sıvı basıncı testimizle beraberiz. Yolumuza devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Düşey kestiş şekillik gibi olan bir U borusundan bahsediyor. Bu testimizde U boruları ve Pascal prensibini ağırlıklı olarak çalışacağız. Düşey kestiş şekillik gibi olan U borusunda birbirine karışmayan öz kütleleri dx, dy, dz olan x, y, z sıvıları dengededir. Buna göre dx, dy, dz arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir demiş. Şimdi burada bakın sıvıların farklı konumlanması söz konusu. Y, x ve z'ye göre daha aşağıda konumlanmış. X, z'ye göre daha aşağıda, z de en üstte konumlanmış. Bu konumlanma en yoğun sıvının dy, daha sonra dx yoğunluklu sıvı, en az yoğun olarak da z yoğunluklu sıvıyı sıralamada şekildeki gibi bir duruma sokuyor. dy, dx, dz'yi C şıkkında görüyorum. Bir başka açıdan da matematiksel anlamda da bunu ispatlamak isterim size. Şimdi konu anlatımında da belirttiğim gibi bakın zemine en yakın ayırıcı yüzeyden şöyle bir doğrultu çizdiğimde buralara K ve L noktaları dersem K noktasının basıncının buradaki L noktasının basıncına eşit olacağını size söylemiştim. Şimdi bakınız burada 2H yüksekliğinde X yoğunluklu bir sıvı var. Şimdi bu noktanın K'daki basıncı, K noktası üzerindeki basıncını bir yazalım. 2H dx G basıncı oluşmuş. L'nin üzerinde iki farklı sıvı. Bakınız şöyle bir kısmı Z, bir kısmı da Y'den gelmek üzere iki farklı basınç var. Birlikte L noktasının basıncını oluşturuyorlar. Z'nin basıncını yüksekliği 2H olduğu için, yoğunluğu da dz olduğu için şöyle 2H dz olarak yazdım. Artı sadece Y sıvısına kalan kısmın basıncı olarak da H, dy, G basıncı şeklinde yazıyorum. Eşitliğin her iki tarafında ortak olan parametreleri sadeleştirme yöntemiyle götürürsem 2 tane dx'in 2 tane dz artı bir tane de dy olduğunu görüyorsunuz. Bakın şimdi buradan 2 tane dx eksi dz, yani 2 dz'yi sol tarafa eksi olarak geçirdim. Bir tane dy yaptığını görüyorsunuz. Bakın şimdi. Tabii bu şurayı düzeltiyorum. Şimdi bakın böyle bir durumda iki parantezinde x ve z yoğunlukları farkını, örneğin hepsinin yoğunlukları birbirinden farklı olmak koşuluyla z'nin yoğunluğuna 1, x'in yoğunluğuna 3 dersem 3 ve 1'in farkı bana 2'yi getirecek. Yanındaki 2 ile beraber 4 değerini y'de göreceğim bakın. Şimdi buradan da yola çıkarsak y'nin yoğunluğunu 4 olarak aldığımda x'in yoğunluğunu 3, z'nin yoğunluğunu 1 görebilirim. Aynı mantıkla bakın x'in yoğunluğu kesinlikle z'nin yoğunluğundan fazla olacak. Ve bu istediğiniz gibi 3'ün üzerinde 4, 5, 6 değerlerine hangi değerleri verirseniz verin y'nin yoğunluğunu hep en üstte göreceksiniz. Bu da matematiksel bir ispat olarak karşımıza çıkabilir, faydalanılabilir düşüncesiyle böyle bir doğrulama yapmış oldum. Evet, devam edelim bakalım. İkinci sorumuz bize neler söylüyor. Düşey kestiş şekildeki gibi olan yine bir U borusundan bahsedilmiş. X ve Y sıvıları dengededir deniyor. Tamam. X'in yoğunluğunu daha büyük olduğunu görüyorum konumlanmadan dolayı. Buna göre KLM noktalarındaki sıvı basınçları PK, PL, PM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi L daha aşağıda olduğu için kesinlikle L'nin basıncının en büyük olacağını bir defa bir söyleyelim. Bazı şıkları bu anlamda eleyebiliriz. Bakın. Şimdi geldi mesele K ve M'nin aynı yükseklikte ya da aynı seviyede olan K ve M'nin basınçlarını kıyaslanma meselesine. Şimdi ben size şunu öneriyorum. L noktasının tam karşısındaki nokta olarak şuraya
atıyorum A noktası derseniz L noktasının basıncıyla bakınız A noktasının basıncı birbirine eşittir. Konu anlatım kısmında bunu size açıklamıştım. Şimdi basıncı eşit. Peki yoğunluk olarak X sıvısı daha aşağıda olduğu için Y yoğunluğundan, Y sıvısının yoğunluğundan fazla olduğunu biliyorsunuz. Şimdi eşit miktarda yükseklikle yukarıya çıktığınızda bir basınç azalması söz konusu olacak. Bakın A noktasından M noktasına doğru çıktıkça bir basınç azalması söz konusu olacak. Hangi taraftaki basınç azalması daha fazlaysa o söz konusu noktanın basıncı tam karşısındaki noktanın basıncından daha az olacaktır. Tekrarlıyorum. L noktasından yukarıya doğru H çıktığınızda oluşan basınç azalması, altını çiziyorum, basınç azalması A noktasından yukarıya doğru aynı yükseklik kadar çıktığınızda oluşmuş basınç azalmasından eğer daha fazlaysa K noktasının basıncı M noktasının basıncından böylece daha az olacaktır. Şimdi sıralamada bir bakalım. Hangisindeki basınç azalması fazladır? Sol tarafta KL arasındaki basınç azalması mı sizce? Yoksa sağ tarafta AM arasındaki basınç azalması mı daha fazla? Hangi taraf daha yoğunsa oradaki basınç azalması daha fazla. O halde M'nin basıncı daha az olmak üzere ben kesinlikle ben K noktasının basıncının M noktasının basıncından daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü azalma miktarı M noktasına göre daha az. O halde daha çok azalacağı için M en az, K noktasının basıncı da biraz daha fazla olacak. En büyük basıncın zaten L olduğunu en başta söylemiştik. Sıralama L, K, M şeklinde oluşacaktır. Evet. Şimdi geldik 3. soruya. Bakalım 3. soruda neler söyleniyor. Düşey kesti şekildeki gibi olan U borusunda birbirine karışmayan X, Y, Z sıvıları dengedeymiş. Peki. Konumlanmaya bakarsak yine Z'nin yoğunluğunu en büyük, daha sonraki yoğunluk değeri olarak X, en az yoğunluk değeri olarak Y sıvısından bahsedebiliriz. Buna göre bu sıvıların düşey konumdaki denge durumu hangisi gibi olamaz demiş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın şuradan kestiğimizde şu söz konusu iki noktanın basınçları birbirine eşittir diyorduk. Buradan yoğunluk sıralaması açısından bakarsak X'in yoğunluğu Y'nin yoğunluğundan daha fazla, daha aşağıda olduğu için daha büyüktür diyebilirsiniz. X'in yoğunluğu daha büyük. Peki A şıkkından başlayalım. Şimdi Z en aşağıda olduğu için A şıkkında DZ yoğunluğunun dx yoğunluğundan fazla olduğunu söyledik. Peki şimdi siz şu noktanın basıncı bu noktaya eşittir derseniz daha küçük yükseklik daha küçük yoğunluk, daha büyük yükseklik daha büyük yoğunluk. Bu iki noktanın basınçlarının birbirine eşit olma şansı yoktur. Adana'da doğru cevabı bulduk. Diğerlerinin olabilirliğini siz de böyle bu şekilde test edebilirsiniz. Evet. Şimdi 4. sorumuza bir yakından bakalım. Düşey kesti şekildeki gibi olan su cenderesinde kesit alanları S, 2S olan ağırlıkları önemsiz KL pistonları dengededir. Buna göre yukarıdaki işlemlerden 3 işlem gerçekleştiriliyor. Hangisi yapılırsa piston yine aynı seviyede dengeye gelir, dengede kalır deniyor. Dikkat edin, Pascal prensibi oluşmuş basınç farkını sıvılarda her noktaya aynen iletilmesi kanunu üzerine kurulmuştur. Örnek verelim, sol tarafta G ağırlığı varsa sağ taraftaki pistonun alanı 2 kat daha büyük olacağından buradaki ağırlık eşitlenmesi için, yani basıncı eşitlemesi için sol taraftaki ağırlığın 2 katı kadar olabilir. Şimdi bu 1'e 2 oranına sadık kalan öncüllerin doğru olduğunu düşünüyoruz. K'ya 20 Newton, L'ye 40 Newton ağırlığında
cisim konması 1'e 2 prensibini bozmaz. K'ya 1 kilogram, L'ye 2 kilogram kütleli süt şişelerinin konulması da 1'e 2 ağırlık mantığını bozmaz. K'ya 20 Newton ağırlığında yoğurt kovası, L'ye de 4 kilogram. Dikkat, Newton karşılığı mg'den 40 Newton. Yine 1'e 2 bakın prensibi bozulmadı. Kütleli demiş. Şeftali poşetinin konulması yine 1'e 2 ağırlık oranını bozmayacağı için hepsi sistemin dengede kalması için yeterlidir. Evet. Şimdi 5. sorumuzda yine sanıyorum Pascal prensibi ön planda olacak bir soru. Onu da bir yakından bakalım. Evet. Düşey kesti şekildeki gibi olan su cendereleri sürtünmesi önemsiz KL pistonları ile düşey düzlemde dengededir. Dikkat! Şimdi bakın buna göre hangi düzeneklerde KL pistonlarının ağırlıkları eşit olabilir? Şimdi pistonların dengede olması, bakın buradaki K pistonunun ağırlığının L pistonunun ağırlığının yarısı olmasıyla mümkün. Çünkü şu noktada bir G ağırlığından bahsediyorsanız bu noktada 2G ağırlığından bahsetmelisiniz. Pistonların üstünde ayrıca cisimler olmadığından sağ taraftaki pistonun böyle bir durum için ağırlığının daha büyük olması gerekir. Şimdi peki düşey kesti şekildeki gibi olan su cendereleri sürtünmesi önemsiz KL pistonları düşey düzlemde dengedeymiş. Buna göre hangi düzeneklerde KL pistonlarının ağırlıkları eşit olabilir? Bakınız burada eşit olamazı düşündük. Ağırlıkların eşit olabileceği bir durumu incelemeye çalışıyoruz. Mesela şu noktadan şöyle sağa doğru aldığımda şu noktanın basıncıyla şu işaretlediğim noktanın basıncının eşit olmasından dolayı L pistonunun daha az ağırlıkta olması durumunda HDG ile beraber, yani sağ taraftaki sıvı farkından kaynaklanan sıvı basıncı ile beraber sistemin dengeye gelme olasılığı var. O halde biz 2'nin dengeye gelme olasılığının olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi bu 3 numaralı duruma bir bakalım. KL pistonun ağırlıkları eşit olabilir mi? Mesela burada da işte G ağırlıklı bir cisim, burada G ağırlıklı bir cisim. Şu noktadaki G bölü 2S basıncı, G bölü S basıncı, G bölü 2S basıncı daha az olduğundan sıvı basıncı ile beraber birbirini dengeleme şansı vardı. Peki şimdi bakalım. Burada G bölü S pistonların ağırlıklarının eşit olması, burada 2G bölü işte 2S basıncı ile beraber basınçların eşit olması durumu bu noktanın basıncının şu noktanın basıncına eşit olma şansını ortadan kaldırır. Çünkü bu noktadaki basınç artı sıvı basıncı, sağ taraftaki basınç. Bu yüzden burada eğer siz G bölü 2S basıncı vardır derseniz G bölü S basıncı zaten büyük olduğu için bir de üzerine sıvı basıncı da ekleneceği için bu eşitliğin olma olasılığını tamamen ortadan kaldırırsınız. Böylece soru yalnız 2'ye, yani Bolu'ya gitti. Evet, 6. sorumuza bir bakalım. Evet, şekildeki sürtünmesi önemsiz düzenekte X ve Y pistonları dengededir denmiş. Şimdi X piston üzerine bir ağırlık daha konulup, dikkat, ek ilave bir ağırlık daha konuluyor X pistonun üzerine. Sistemden sıvı taşmayacak şekilde yeniden dengeye gelmesi buradaki K noktasının basıncının artması anlamına gelir. Bakın buraya bir ağırlık daha koyduğunuzda K noktasının basıncının artması yine eşit düzeydeki şu noktanın basıncının da artması sonucunu doğurur. Bu basıncın artması için pistonlar arasındaki mesafenin ya da düzey farkının artması böyle bir dengeyi tekrar eski haline getirebilir. Yeniden dengeye geldiğinde hangileri doğru olur? K'daki sıvı basıncı artar demiş. Doğru. Zaten biz de bunu doğrulamıştık az önce.
L'deki toplam basınç artar. L'de bu üstündeki basınçların, yani hem şu noktanın, mesela buraya da işte başka bir nokta A noktası dersek, hem L noktasının hem de A noktasının tabandaki her noktanın basıncının eşit olacağı için biz basıncı arttırmıştık K'da. O halde L'de de artmak durumundadır. M'deki sıvı basıncı değişmez demiş. M'de zaten sıvı basıncı yok. Yine olmamaya devam eder. Ama bu da bu cümlenin doğruluğunu değiştirmez. Böylece buna Edirne diyebilirsiniz. Evet, şimdi 7. soruya bir bakalım. Düşey kesti şekildeki gibi olan su cenderesinde alanları S2S olan sızdırmaz, ağırlıksız ve sürtünmesiz XY pistonları üzerine eşit kütleli elemanlardan elmalardan üçer tane konulduğunda şekildeki gibi dengede kaldığı söyleniyor. Tamam, doğrudur. Çünkü 3 elmanın ağırlığı bölü S, 3 elmanın ağırlığı bölü 2S'ten daha büyük olacağı için aradaki farkı, bakınız buradaki sıvı basıncı kapatır ve şu işaretlediğim noktayla şu noktanın basınçlarının eşit olma şansı doğar. Buna göre öğrencilerden hangilerinin yaptığı eylem sonucunda su yükseklikleri eşit olur? Yani bu fark ortadan kaldırılmak isteniyor. O halde sağ taraftaki basıncın arttırılması burada sanıyorum, yani Y pistonuna daha fazla ağırlığın konması aradaki farkı kaldıracaktır. Ege X pistonun üzerine bir tane elma alıp buradan bir taneyi alıp Y pistonun üzerine koyuyor diyor. Şimdi bakalım. Aldığında 2 tane elma bölü S basıncı, sağ tarafta 4 tane elma bölü 2S basıncına eşitse sıvı seviyeleri de eşitlenir. Sistem dengeye gelir. Bakalım böyle bir şey söz konusu mudur? Evet, bu tarafa biz 2P basıncı dersek buna da 2P basıncı deriz. Birinci öncül aranan şartı sağlar. Şimdi temizleyelim. Tekrar yolumuza devam edelim. İkinci öncülde ne diyor bakalım. Enzel X pistonundan 2 elmayı, Y pistonundan da 1 elmayı alıyor demiş. Aldığımız zaman G bölü S basıncı 2G bölü 2S basıncına eşitse basınç farkı ortadan kalkıyor ve onu görüyorum ben de zaten. Aynı mantık gerçekleşmiş oluyor. Berna aynı kütleli elmalardan Y'nin üzerine 3 tane, bakın 3 tane daha koyduğunda 3 tane vardı. Bakın şöyle bir düzenleyelim. Bakın şimdi 3 tane zaten vardı. 3 tane daha geldi. Bölü 2S basıncı oluşturuldu. Y'nin üzerine 3 tane daha koyduğunda 3G bölü S'in basıncını, yani büyüklükte bir basınç yapar mı? 6G bölü 2S bize 3G bölü S basıncını sağlar. Aradaki fark kapanır. Bu da aynı yönde hizmet eder. Böylece Edirne doğru cevap oldu. Evet, son sorumuza geldik. 8. sorumuza bakalım. Şekildeki düzenek dengedeyken sürtünmesiz pistona uygulanan F kuvveti arttırıldığında XY pistonlarının basınç değişimleri delta Px ve delta Py oluyor. Hemen size basınç farkını sıvıların her noktaya eşit şekilde ileteceği prensibini hatırlatıyorum. Buna göre delta Px bölü delta Py işleme gerek duyulmadan bir sonucunu verir eşit olacağı için. Sıvılar oluşturulmuş, herhangi bir noktada oluşturulmuş basınç farkını her noktada yüzey veya düzey farkı gözetmeksizin, yükseklik farkı gözetmeksizin her noktaya eşit şekilde iletirler. Bir testin daha, yani 5. testimizin daha sonuna geldik. Daha sonraki testlerde buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın sevgili takipçilerim.